British Museum'un bodrum katında gaz lambalarının titrek ışığında 30'lu yaşlarında bir adam kırık bir kil parçasının üstüne eğilmişti. George Smith adında bir adam. Üniversite görmemişti. Banknot basan bir matbaa çıraklığından gelmişti. Önündeki tablet bir avuç içi büyüklüğündeydi. Üzerindeki çivi yazısı 4000 yıllıktı. Bir gemiden bahsediyordu metin. Bir tufandan. Dağa oturan bir gemiden. Smith bunu daha önce başka bir kitapta okumuştu ama o kitap bu tabletten en az 1000 yıl sonra yazılmıştı. Rivayete göre Smith ayağa fırladı, odanın içinde koşturmaya, üzerindeki giysileri çıkarmaya başladı. Çağının terbiyeli İngiliz bilim insanı sevincini başka türlü ifade edememişti. Çünkü elindeki şey insanlığın bildiği en eski hikayenin, bütün kutsal kitaplardan daha yaşlı bir anlatının kayıp parçasıydı. Ama elbette benim size anlatacağım hikaye bu adamın hikayesi değil. Onu unutun şimdilik. Size anlatacağım hikaye asıl o tabletlerin üzerindeki akıl almaz hikaye. Gılgamış'ın hikayesi. ...4000 yıl önce bugün Irak'ın olduğu topraklarda bir kral yaşardı. Surları göğü tutan bir şehrin efendisiydi. Yarı tanrıydı. Kimse onunla boy ölçüşemezdi. İstediği her şeye sahipti. Bir gece en yakın dostunun soğumuş bedeninin başında otururken bizlerin olmadık bir zamanda aklımıza geldiği ve hızla kovduğumuz o düşünceyle yüzleşti. Bir gün ben de öleceğim. Düşünün, 4000 yıl önce tekerlek daha yeniyken, yazı daha yeni icat edilmişken bir insan oturup şunu sormuş. Madem hepimiz öleceğiz, bütün bunların ne anlamı var? Ve birileri bu soruyu o kadar önemli bulmuş ki kile kazımış, nesilden nesile kopyalamış, 1000 yıl boyunca yaşatmış. Onun adı Gılgamış'tı ve korktuğu şey her birimizin ortak korkusuydu. Gılgamış'ın hikayesi aslında bir arayışın hikayesi. Bir cevap arayışı. O çağda bir insan elindeki tek araçla biraz kil ve sabırla bu soruyu ölümsüzleştirmeye çalıştı. Bilgiyi biriktirmek, saklamak, ona ulaşmak insanlığın en eski takıntısı. 4000 yıl sonra bugün o arayış için elimizde çok daha güçlü araçlar var. Mesela Abacus AI'ın Chat LLM'i gibi. Aklınıza gelen bütün yapay zekalar, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek ve çok daha fazlası tek bir yerde toplanmış. Hangisinin sizin sorunuza daha iyi cevap vereceğini düşünmenize bile gerek yok. Root LLM her prompt için en uygun modeli otomatik seçiyor. Üstelik büyük dil modellerine ek olarak görsel ve video üretim araçlarını da kullanabiliyorsunuz. Sunum hazırlayabiliyor, hatta tek satır kod yazmadan sadece sohbet ederek komple bir uygulama ya da web sitesini kurabiliyorsunuz. Daha pek çok kullanışlı yapay zeka özelliğinin yer aldığı ve ihtiyacınız olan hemen her şeyin tek bir yerde toplandığı bu güçlü aracın çok pahalı olduğunu düşünebilirsiniz ama tüm bunlara ayda sadece $10 gibi bir ücretle erişebilirsiniz. Yapay zeka dünyasına adım atmak için bundan iyi fırsat olmaz. chatllm.abacus.ai adresinden ya da açıklamalardaki linkten hemen erişebilirsiniz. Şimdi dönelim Uruk'un surlarına ve o cevabı arayan krala. Kilometrelerce uzanan duvarlar. O çağda hiçbir şehrin böyle surları yoktu. İçeride tapınaklar, bahçeler, hurma korulukları, çarşılar vardı. Yeryüzünün ilk büyük şehirlerinden biriydi. Bu şehrin tepesinde, herkesin üstünde bir adam oturuyordu. 2/3 tanrı, 1/3 insan. Annesi bilge tanrıça Ninsun'du. Bu yüzden damarlarında ölümlülerin taşıyamayacağı bir güç akıyordu. Boyu devasaydı. Gücü efsaneydi. Tanrılar onu kusursuz yaratmıştı. Ama kusursuz bir bedene, kusursuz bir yürek koymayı unutmuşlardı. Çünkü Gılgamış halkına bir bela olmuştu. Gücünü taşıyamıyordu. O güç içinde bir yangın gibi yanıyor, dışarı taşmak için onu kudurtuyordu. Gündüzleri şehrin gençlerini toplar, durup dinlenmeden güreştirir, yarıştırır, tüketirdi. Hiçbir baba oğlunu yanında tutamazdı çünkü kral onu alır, oyununa katardı. Hiçbir anne kızını koruyamazdı. Söylenenlere göre yeni evlenen her kadının ilk gecesi kocasından önce kralındı. Tanrı'nın verdiği güç bir kabusa dönüşmüş. Gücü dengeleyecek hiçbir şey de yok. Çünkü Gılgamış'a denk hiç kimse yok. Kimse ona hayır diyemiyor. Kimse onu durduramıyor. Kimse onunla baş edemiyor. Uruk halkı sonunda dayanamadı. Ama bir krala karşı ayaklanamazlardı. Bir yarı tanrıya kılıç çekemezlerdi. Yapabilecekleri tek şey vardı. Göğe bakıp şikayet etmek. Ve ettiler. Çığlıkları, ahları, yakarışları yükseldi gökyüzüne.
Tanrıların kulağına kadar gitti. Gök tanrısı Anu duydu bu feryadı. Tanrılar bir araya geldi. Uruk'un derdini dinlediler. Sorun açıktı. Gılgamış'ın dengi yoktu. Onu durdurmak için onunla aynı güçte birine ihtiyaç vardı. Kralı ehlileştirmenin tek yolu karşısına onu durdurabilecek bir eşit çıkarmaktı. Ve çözüm için ana tanrıça Aruru'ya döndüler. Gılgamış'ı yaratan elleri tekrar işe koşacaklardı. Bu sefer surların ötesinden gelecek bir şey yaratacaklardı. Şehrin değil, Bozkır'ın çocuğunu. Aruru ellerini yıkadı. Bir parça çamur kopardı ve onu Bozkır'a fırlattı. Tanrıçanın parmakları arasında şekillenen şey bir saray çocuğu değildi. Bedeni baştan aşağı kıllarla kaplıydı. Saçları bir kadınınki gibi uzun ve gürdü. Üstünde giysi yoktu. Dilinde tek bir insan kelimesi yoktu. Aklında tek bir insan düşüncesi yoktu. Adı Enkidu'ydu ve doğduğu an itibarıyla bir insandan çok bir hayvandı. Ceylanlarla otladı, onlarla aynı sudan içti. Gazellerle birlikte koştu bozkırda. Vahşi sürünün bir parçasıydı, belki de koruyucusuydu. Avcılar tuzak kurduğunda o tuzakları bozuyor, kazılan çukurları dolduruyor, hayvanları kurtarıyordu. Medeniyetin doğaya uzanan eli ilk kez kendinden güçlü bir dirençle karşılaşmıştı. Bir avcı bir gün su başında onu gördü ve dehşete kapıldı. Eve döndüğünde yüzünden korku akıyordu. Babasına anlattı. Bozkırda bir adam var. Dağ gibi güçlü. Hayvanların yanından ayrılmıyor. Kurduğum her tuzağı boşa çıkarıyor. Babası ne yapması gerektiğini biliyordu. Bu yabani gücü başka bir güçle yenmek gerekiyordu. Avcıyı doğruca Uruk'a, kralın huzuruna yolladı. Gılgamış meseleyi dinledi ve hükmü verdi. Ona bir kadın gönderecekti. Tapınağın kadınlarından Şamat'ı. Şamat avcıyla birlikte günlerce yürüdü. Bozkır'ın derinliklerinde hayvanların su içtiği yere vardılar ve beklediler. Sürü geldiğinde Enkidu da aralarındaydı. O iri, yabani, kıllı gövdesiyle. Şamat onu gördü. Üstündeki örtüyü açtı ve kendini gösterdi. Enkidu ona doğru çekildi. 6 gün 7 gece vahşi adam o kadının yanından ayrılmadı. Enkidu doyup da sürüsüne geri dönmek için ayağa kalktığında ceylanlar ondan ürküp kaçtı. Artık onlardan değildi. Koşmaya çalıştı, bacakları eskisi gibi taşımadı onu. Vahşi hızı gitmişti. Ama kaybettiği gücün yerine başka bir şey gelmişti. Anlamaya başlamıştı. Aklı açılmıştı. Düşünüyordu. Kalbinde insani bir şey doğmuştu. Şamat ona döndü ve şöyle dedi. Artık bir tanrı gibisin. Neden hala hayvanlarla koşacaksın? Sonra onu giydirdi. Kendi giysisinin bir parçasını verdi. Ekmek yemeyi, bira içmeyi, bir insan gibi yaşamayı öğretti. Doğanın çocuğu medeniyetin eşiğinden içeri adım atmıştı ve bir daha asla geri dönmeyecekti. Şamat ona Uruk'tan, o görkemli surlardan ve oradaki kraldan bahsetti. Halkını ezen, kimsenin durduramadığı o kudretli adamdan. Enkidu'nun içinde yeni doğmuş insan yüreği bir öfkeyle doldu. Bu haksızlığa bir dur diyecek biri olmalıydı ve o bunun için yaratıldığını bilmese de hissetti. Uruk'un yolunu tuttu. Şehre vardığında halk onun etrafında toplandı. Gılgamış'a benzeyen ama yabanıl bir hali olan bu devi hayretle süzdüler. O gece kral her zamanki gibi yeni bir gelinin kapısına yürüyordu. Ama sokağın ortasında karşısına dağ gibi bir gövde dikildi. Enkidu ayağını kapının eşiğine koydu ve kralın geçmesine izin vermedi. Tarihte ilk kez biri Gılgamış'a hayır diyordu. İkisi birbirine girdi. Sokağın kapıları sarsıldı, duvarlar titredi. İki dev birbirini duvarlara çarptı, yere savurdu. Bütün şehir nefesini tutmuş izliyordu. Çünkü kimse kralın bir dengini görmemişti bugüne kadar. Uzun bir müddet boğuştular. Sonunda Gılgamış onu yere serdi ama çok zorlandı. Ömründe ilk kez gerçekten zorlanmıştı. İlk kez karşısında saygı duyabileceği bir denk bulmuştu. Ve öfke yerini garip bir şeye bıraktı. İki dev yerde soluk soluğa birbirlerine baktılar ve güldüler. O an doğan şey tarihin yazıya geçmiş ilk büyük dostluğuydu. Birbirini öldürebilecek iki adam birbirinin kardeşi oldu. Bu kardeşlik ikisini de bir daha asla eski hallerine bırakmayacak bir yola sürükleyecekti. Dostluk Gılgamış'ı sakinleştirmedi. Aksine içindeki yangına yeni bir yön verdi. Artık halkını ezmiyordu belki ama o güç hala oradaydı. Hala bir çıkış arıyordu. Ve bir kralın aklına gelebilecek en tehlikeli düşünce belirdi kafasında. Ölümsüz olmak.
Eti çürüyüp gidecekti bir gün. Bunu biliyordu ama bir yolu vardı ölümü atlatmanın. İnsan eti ölürdü ama isim ölmezdi. Adı dillerde dolaşan, kahramanlıkları nesilden nesile aktarılan biri bir bakıma sonsuza dek yaşardı. Gılgamış işte bu sonsuzluğu istiyordu. Ve bunun için aklına koyduğu şey kimsenin gözünü dikmeye cesaret edemediği bir hedefti. Uzak diyarlardaki Sedir Ormanı'na gidecek, oranın canavar bekçisini öldürecek, o kutsal ağaçları kesecek ve adını ölümsüzler arasına yazdıracaktı. Enkidu bunu duyunca dehşete kapıldı çünkü o ormanı biliyordu. Eski hayatından bozkırları biliyordu. O ormanı Tanrı Enlil dikmişti ve bekçisinin adı Humbala'ydı. Sesi tufandı, ağzı ateşti, nefesi ölümdü. Yüzü öyle korkunçtu ki bakanın yüreği yerinden oynardı. Ormanın her bir fısıltısını duyardı. Bir yaprak kımıldasa haberi olurdu. Enkidu arkadaşına yalvardı. Gitme dedi. Bu ölüme yürümektir. Ama Gılgamış'ın kararı kesindi ve o kararın altında saklı asıl korkuyu kendisi bile söze dökemiyordu. İnsan ölümünden ne kadar korkarsa o kadar büyük tehlikelere koşar bazen. Sanki ölümü kendi seçtiği bir yerde karşılayabilirse onu yenebilecekmiş gibi. Şehrin ustaları kahramanlara dev baltalar, ağırlığı bir insanı ezecek kılıçlar dövdü. Gılgamış'ın annesi Bilge Ninsun oğlunun bu çılgınlığını durduramayacağını anlayınca güneş tanrısına yakardı. Oğlumu koru dedi. Sonra ikisi yola düştü. Aylarca sürecek bir yolu günler içinde aştılar. Dağları aşıp ormanın eşiğine vardılar. Ve oraya vardıklarında o korkusuz iki dev bile bir an durdu. Önlerinde uzanan şey dünyanın gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Gökyüzünü kapatan sedir ağaçları, gövdeleri kalın, dalları birbirine girmiş, içinde hiç gün ışığı görülmemiş bir karanlık. Ormanın içinden bir uğultu geliyordu. Burası ölü bir orman değildi. Capcanlı, soluk alıp veren kutsal bir yaşam alanıydı. Ve onlar bunu öldürmeye gelmişlerdi. Geceleri Gılgamış'ı korkunç rüyalar bastı. Dağların üstüne devrildiğini, yerin yarıldığını, üstüne ateş yağdığını gördü. Her seferinde dehşet içinde uyandı. Her seferinde Enkidu onu yorumladı. Korkma dedi, bu rüyalar zaferimizin işareti. İçeri girdiler. İlk baltayı bir sedire indirdiklerinde ormanın bütün sessizliği parçalandı. Humbala geldi. O korkunç yüzüyle, gürleyen sesiyle üstlerine yürüdü. Cesur Enkidu donup kaldı. Gılgamış'ın dizleri çözüldü. Belki de o an her şey bitecekti ama güneş tanrısı annenin yakarışını unutmamıştı. Gökten 13 büyük rüzgar saldı. Fırtınalar Humbala'nın gözünü bağladı. Onu yerinden kıpırdayamaz hale getirdi. Dev bekçi kıstırılmıştı. Ve işte o an bütün hikayenin en sarsıcı sahnelerinden biri yaşandı. Humbala yenildiğini anlayınca yalvarmaya başladı. Gılgamış'a seslendi. Beni bağışla. Sana hizmet edeyim. Bütün ağaçları sana keseyim. Kölen olayım. O an Gılgamış'ın yüreği yumuşadı. Ama Enkidu araya girdi. Olmaz. Onu sağ bırakırsan tanrılar bizi affetmez. İşi bitir. Ve Gılgamış kılıcını kaldırdı. Tam can verirken Humbala ikisine bir beddua savurdu. İkiniz de yaşlanmayın. İkiniz de bu yaptığınızın bedelini ödeyin. Bekçi öldü ve onunla birlikte ormanın koruması da düştü. İki kahraman baltalarını çekip o kutsal sedirleri devirmeye başladı. En yücesini, göğü tutan o dev ağacı kestiler. Tanrılara armağan diye bir kapı yapmak için. Ama geriye bıraktıkları şey bir zafer değildi sadece. Kazandıklarını sandılar. Oysa faturanın daha ilk taksidiydi bu. Kahramanlar Uruk'a döndüğünde şehir bayram yerine dönmüştü. Gılgamış kirli giysilerini attı. Temiz bir kral kaftanı giydi. Saçlarını taradı, başına tacını koydu. Zaferden dönmüş, güzelliği yeniden parlayan bu adamı gökten bir çift göz izliyordu. Aşk ve savaş tanrıçası İştar. Uruk'un en güçlü tanrıçası gözünü ona dikti ve aşağı indi. Doğrudan teklif etti. Gel benim eşim ol. Bana tohumunu ver. Kapında krallar diz çökecek. Sürülerin ikiz kuzular doğuracak. Atların yarışlarda birinci gelecek. Tanrıça bir ölümlüye kendini sunuyordu. Çoğu insanın hayal bile edemeyeceği bir lütuftu bu. Ama Gılgamış güldü yüzüne. Çünkü o tanrıçayı tanıyordu. Ondan öncekilere ne yaptığını biliyordu ve reddetti. Hem de en acımasız şekilde reddetti. İştar öfkeden köpürerek göğe çıktı. Doğruca babası gök tanrısı Anu'nun huzuruna vardı. Ağladı, bağırdı. Gılgamış bana hakaret etti dedi. Sonra babasından korkunç bir şey istedi. Bana gök boğasını ver. Onu Uruk'un üstüne salayım. Gılgamış'ı ezsin.
Anu önce direndi. O boğa salınırsa Uruk'ta 7 yıl kıtlık olur dedi. Ama İştar bir tehdit savurdu. Vermezsen ölüler diyarının kapılarını kırarım. Ölüleri salarım yeryüzüne. Diriler kadar ölü dolaşır ortalıkta. Bu tehdit karşısında Anu boyun eğdi ve göklerin o canavarını kızının eline teslim etti. Gök boğası Uruk'a indi. Daha ilk soluğunda yer yarıldı. Açılan çukura yüzlerce genç adam düştü. İkinci soluğunda yeni bir çukur. Bir o kadar can daha. Şehir dehşet içindeydi. Enkidu boğanın üstüne atıldı. Kuyruğundan yakaladı. Onunla boğuştu. Sonra Gılgamış'a seslendi. Kılıcını boynuyla boynuzlarının arasına sapla dedi. Birlikte indirdiler o canavarı. Kılıç ensesine saplandı. Gök boğası devrildi. İki kahraman yeniden kazanmıştı. Halk yeniden onları alkışlıyordu. Ama Enkidu o coşkuyla bir çizgiyi aştı. Boğanın bir budunu kopardı ve yukarıda surun üstünde duran İştar'ın yüzüne fırlattı. Seni de yakalasam sana da bunu yaparım dedi. Bir bekçiyi öldürmüşlerdi, kutsal bir ormanı katletmişlerdi. Şimdi de gökten inen bir tanrı boğasını öldürüp bir tanrıçayı aşağılamışlardı. Yukarıda, gökyüzünde tanrılar artık seyirci değildi. Bir hesap görülmek üzereydi ve hesabı kimin ödeyeceğine çoktan karar verilmişti. O gece Uruk hala zafer şarkıları söylerken Enkidu bir rüya gördü. Tanrıların toplandığı, öfkeli seslerin yükseldiği bir rüya. Ve o rüyada bir karar okundu. İkisinden biri ölecekti. Enkidu rüyasında tanrıların kurultayını gördü. Gök tanrısı Anu, hava tanrısı Enlil, güneş tanrısı Şamaş bir araya gelmişti ve aralarında sert bir tartışma dönüyordu. Bu ikisi haddini aştı diyordu Enlil. Humbala'yı öldürdüler. Sedirleri devirdiler. Gök boğasını katlettiler. Biri bedel ödemeli. Ve karar düştü. Ölecek olan Gılgamış değil, Enkidu'ydu. Çamurdan doğan, bozkırın çocuğu, kralı bu yola sokan değil ama onunla birlikte yürüyen adam. Güneş tanrısı itiraz etti. Onlar bunu benim buyruğumla yapmadı mı dedi. Ama Enlil dinlemedi. Enkidu uyandığında bunu Gılgamış'a anlattı ve iki dev ilk kez gerçek bir korkuyla baş başa kaldı. Kılıçla yenebilecekleri bir düşman değildi bu. Hastalık geldi. Enkidu yatağa düştü. O dağ gibi gövde eridi yavaş yavaş. Ateşler içinde yandı, günlerce yattı. Gücü damla damla çekildi ve yatağında yatarken öfkeyle hesaplaştı kaderiyle. Onu insan eden her şeye lanet etti. Ama güneş tanrısı araya girdi, ona seslendi. O kadın sayesinde ekmek yedin. Krallara yakışır giysiler giydin. Gılgamış gibi bir kardeş buldun. Ona neden lanet ediyorsun? Enkidu durdu, düşündü ve öfkesi yatıştı. Bedduasını geri aldı. Şamhat'ı bu sefer kutsadı. Çünkü anlamıştı. Ölümlü olmak, sevmenin ve kaybetmenin bedeliydi ama o sevgiyi hiç tatmamış olmak daha büyük bir yoksulluktu. 12 gün boyunca yandı durdu. Son nefesini verirken Gılgamış başucundaydı. Ve dünyanın en güçlü adamı dostunun soğuyan elini tutmaktan başka hiçbir şey yapamadı. Bütün gücü, bütün tanrısallığı o an bir hiçti. Enkidu öldü. Gılgamış'ın içinde bir şey koptu. Üzerindeki giysileri yırttı, saçlarını yoldu, dostunun bedenine kapandı. Sonra başucunda günlerce bekledi. İnanmak istemiyordu. Belki uyanırdı. Belki bu da geçici bir uykuydu. 6 gün, 7 gece bırakmadı o bedeni. Ve ancak 7. günde dostunun burnundan bir kurt düştüğünde, çürümenin başladığını gördüğünde kabul etmek zorunda kaldı. O kusursuz beden şimdi toprağa karışmaya başlamış bir et yığınıydı. İşte o an Gılgamış'ın yüreğine o soru saplandı. Bir daha hiç çıkmamak üzere. Bu Enkidu'ya oldu, bana da olacak. Ben de bir gün böyle yatacağım. Ben de böyle çürüyeceğim. Ölüm onu da bekliyordu ve bu düşünce onun aklını aldı. Bütün zaferler, bütün kahramanlıklar bir anda anlamsızlaştı. Çünkü hepsinin sonunda aynı şey vardı. O soğuyan beden. Gılgamış dostunu gömdü, ona bir heykel diktirdi. Ardından günlerce yas tuttu. Ama yas onu iyileştirmedi. Aksine içindeki dehşeti büyüttü. Bir gün dayanamadı. Kral giysilerini bir kez daha çıkardı. Üstüne bir aslan postu geçirdi. Saçını sakalını uzattı. Bir vahşiye döndü. Ve şehrini, tahtını, halkını arkasında bırakıp çöllere vurdu kendini. Artık tek bir derdi vardı. Dünyada başka hiçbir şey umrunda değildi. Ölümü yenmenin bir yolunu bulmak. Ölmemek. Ne pahasına olursa olsun ölmemek. Çölde Gılgamış bir yabaniye dönüştü. Geceleri aslanlar öldürüp postlarına büründü. Dağları aştı. Sonunda dünyanın kenarındaki bir geçide vardı. Güneşin her gece battığı o korkunç tünele.
Yarı akrep varlıklar bekliyordu girişi. Bir ölümlünün buradan geçemeyeceğini söylediler. Ama Gılgamış geçti. Zifiri karanlıkta saatlerce koştu. Güneşin önüne düşmeden tanrıların bahçesine ulaştı. Orada denizin kıyısında bir meyhaneci kadın vardı. Kapısına dayanan bu vahşi, çökmüş, gözleri ölüm dolu adamı görünce kapısını sürgüledi önce. Sonra dinledi onu. Gılgamış derdini döktü. Ölümden korktuğunu, ölümsüzlüğü aradığını anlattı. Siduri ona tarihin belki de en eski bilgeliğini fısıldadı. Aradığın ölümsüzlüğü asla bulamayacaksın. Çünkü tanrılar insanı yaratırken ölümü de payına yazdı. Bırak bu boş kovalamacayı. Eve dön. Karnını güzel yemeklerle doyur. Gece gündüz şenlen. Temiz giysiler giy. Seni seven bir eli tut. Kucağındaki çocuğa sevin. İnsanın payına düşen budur. Başka bir şey değil. Ama Gılgamış dinlemedi. Bir tek umudu kalmıştı. Ölümü yenmiş olan o tek insan. Tufandan sağ çıkan o yaşlı adam. Utnapiştim. Siduri ona yolu gösterdi. Sandalcı Utnapiştim'i buldu. Ölüm sularını geçti ve dünyanın öbür ucunda o ölümsüz adamın karşısına dikildi. Utnapiştim onu karşısında görünce şaşırmadı. Bu yorgun, çökmüş krala baktı ve neden bu kadar yoruldun diye sordu. Sonra ona ölümsüzlüğün sırrını anlattı ama o sır Gılgamış'ın hiç beklemediği bir şeydi. Bir zamanlar tanrılar insanlardan bıkmıştı. Gürültümüz uykularını kaçırıyordu. Bizi bir tufanla yok etmeye karar verdiler. Ama bir tanrı bana fısıldadı. Bir gemi yap. Her canlıdan birer çift al içine. Ben de yaptım. Dev bir gemi inşa ettim. Ailemi, hayvanları, ustaları doldurdum içine. Sonra tufan koptu. 6 gün, 6 gece yağmur, fırtına, su. 7. gün her şey durdu. Gemim bir dağın tepesine oturdu. Sular çekiliyordu. Karaya çıktım. Kurban kestim. Tanrılar beni ödüllendirdiler. Bana ve karıma ölümsüzlük verdiler. Ama bu bir seferlik bir armağandı. Senin için tanrıları kim toplayacak? Madem ölümü yeneceksin, önce uykuyu yen. 6 gün 7 gece uyumadan dur. Gılgamış kabul etti. Oturdu ve tam o an üzerine bir uyku çöktü. Yığıldı kaldı. 7 gün uyudu. Gılgamış gözünü açtığında daha yeni dalmışım sandı ama 7 gündür uyuyordu. Uykuyu bile yenememişti. Ölümü nasıl yenecekti? Yıkıldı. Eli boş dönüyordu. Ama tam giderken Utnapiştim'in karısı ona acıdı. Kocasına bir sır söyletti. Denizin dibinde bir diken var dedi. Eline batar ama onu koparıp yersen gençliğini geri verir. Gılgamış ayaklarına taşlar bağladı. Denizin dibine daldı. O dikeni kopardı. Sevinçle yola koyuldu. Bunu Uruk'a götürecek, önce bir yaşlıya yedirip deneyecekti. Yolda bir gölet gördü. Serinlemek için suya girdi ve otu kıyıda bıraktı. O sırada bir yılan kokuyu aldı. Süzülüp geldi ve otu kaçırıp götürdü. Giderken derisini değiştirdi. Gençleşip kayboldu. Yılanların neden deri değiştirip tazelendiğinin hikayesi de buydu. Gılgamış oturdu, çocuk gibi ağladı. Her şeyini kaybetmişti. Dostunu, ölümsüzlüğü, gençlik otunu, bütün o yol, bütün o çile, koca bir hiç için harcanmıştı. Eli boş döndü Gılgamış. İçinde koca bir boşlukla yürüdü Uruk'a doğru. Şehrine yaklaştıkça bir şey oldu. Surları gördü uzaktan. O kilometrelerce uzanan duvarları. Sonra şunları söyledi. Bak, şu surlara bak. Çık üstüne, yürü. Ne sağlam temeller atılmış gör. Bu tuğlaları 7 bilge döşedi. İşte bu benim. Bu yolculuğun başında ölümsüzlüğün denizin dibinde, dünyanın kenarında bir yaşlı adamın sözünde olduğunu sanıyordu. Oysa ölümsüzlük başından beri arkasındaydı. Kendi şehrinin surlarındaydı. Eti çürüyecekti. Bunu artık biliyordu ve kabul etmişti ama o surlar duracaktı. Diktiği şeyler, geride bıraktığı şeyler, başkalarının hayatına dokunan şeyler onun çürüyen bedeninden çok daha uzun yaşayacaktı. İnsan biyolojik olarak ölümsüz olamazdı ama yaptıklarıyla, izleriyle, geride bıraktıklarıyla bir tür sonsuzluğa dokunabilirdi. Siduri en başta bunu söylemişti aslında. Ama Gılgamış'ın bunu duyabilmesi için dünyanın kenarına kadar gidip öğrenip dönmesi gerekiyordu. Bazı dersler ancak her şeyi kaybettikten sonra anlaşılıyor. Hikayenin asıl ironisi burada. Gılgamış aradığı ölümsüzlüğü hiç bulamadı ama biz şu an yine de onun adını biliyoruz. 4000 yıl sonra belki başka bir kıtada, başka bir dilde onun hikayesini dinliyorsunuz şu an. O kil tabletlere kazınan satırlar Uruk'un surlarından bile uzun yaşadı. Krallar geldi geçti, imparatorluklar yıkıldı ama geriye hep hikayeler kaldı. Anlattığım bu hikayedeki pek çok şey size bir yerlerden tanıdık geldi muhtemelen değil mi? Bunun bir sebebi var elbette. Gılgamış sıradan dünyasında
Uruk unsurları arasında bir kral olarak başlar. Bir çağrı gelir, eşiği aşar, çöle ve dünyanın kenarına açılır. Yol arkadaşını bulur, en büyük sınavıyla yüzleşir, dibe vurur, eli boş döner. Ama döndüğü yer, her ne kadar başladığı yer olsa da dönen adam artık aynı adam değildir. Bu kalıbın bir adı var bugün. Kahramanın yolculuğu. Binlerce yıl sonra Joseph Campbell bunu bir formüle döktü. Ve o formül üstüne kurulmadık neredeyse hiçbir büyük hikaye kalmadı. İzlediğin filmlerin, okuduğun kitapların, sevdiğin kahramanların çoğu farkında olsalar da olmasalar da bu iskeletin üstünde yükseliyor. Yani 4000 yıl önceki bir kil tablete kazınan bu adamın hikayesi, sonrasında anlatılacak hemen her hikayenin de gizli atası. Videomu beğendiyseniz bir adet beğeni bırakmayı, bunun gibi videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.